Bir zamanlar yemyeşil çimenlerin ve rengarenk çiçeklerin bulunduğu, her köşesi sevimlilikle dolu bir orman vardı. Bu ormanda cıvıldayan kuşlar, ormanın derinliklerinde koşan tavşanlar, yüksek ağaçlarda uçuşan sincaplar, her köşesinde bir başka hayat barındırıyordu. Ormanın sakinleri çok mutluydu. Ancak en mutlu olanı ve en maceracısı minik bir yaratık olan Bobo'ydu. Bobo, yuvarlak, parlak kırmızı bir vücuda sahipti. Kocaman, parıldayan gözleri vardı ve her zaman etrafındaki dünyayı keşfetmek için sabırsızlanıyordu. Boynu uzun ve zarifti. Bu da ona çevresini daha geniş bir açıyla gözlemleme yeteneği veriyordu. Kolları ve bacakları kısacık olsa da kalbi o kadar büyüktü ki dünyadaki her türlü engel ona göre çok küçüktü. Bobo'nun yeri, neşenin, ne olursa olsun mutluluğun ve sonsuz merakın barındığı bir yerdi. Her sabah güneş doğar doğmaz uyanır, hemen maceralarına atılmak için dışarı fırlardı. O sabah da farklı değildi. Gözlerini araladı ve dışarıda her şeyin gümüşü bir ışıkla parladığını fark etti. Sabahın ilk ışıkları ormanın en yüksek noktasındaki gökkuşağı tepeyi aydınlatıyordu. Gökkuşağı tepe, ormanın zirvesinde yer alan ve zirvesine tırmandığınızda tüm ormanı ayaklarınızın altına seren bir yerdi. Bobo'nun en sevdiği yerdi çünkü buradan ormanın güzelliklerini, kuşların uçuşunu ve çiçeklerin dansını izleyebilirdi. Bobo hızla yola çıktı. Rüzgarın saçlarını okşaması, ormanın kokusunu içine çekmesi onu daha da hızlandırıyordu. Kısa bacakları hızla çimenlerin arasından geçerken, boynu uzun olduğu için her adımda çevresindeki her şeyi rahatça görebiliyordu. Tüm ormanın güzelliklerini bir kez daha görmek için sabırsızlanıyordu. Fakat o sabah normalden farklı bir şey vardı. Gökkuşağı tepeye doğru ilerlerken ormanın derinliklerinden bir ışık gördü. Başta hafif bir parıltı gibi başlayan bu ışık her adımda büyüyordu. Bobo gözlerini kısarak ışığa dikkatle bakmaya başladı. Bir şeyler fark etti. Işık adeta ona bir şeyler söylüyormuş gibi hissettiriyordu. Merakını daha fazla tutamayan Bobo hemen yönünü değiştirip ışığın kaynağını bulmaya karar verdi. Işığa doğru ilerlerken çimenlerin arasından geçip ağaçların arasına daldı. Ormanın derinliklerine adım attıkça sessizlik daha da yoğunlaşıyordu. Ağaçlar arasında ilerledikçe kısa bacakları ona hız kazandırıyordu. Boynu uzun olduğu için her yeni adımdan çevresindeki her şeyi daha geniş bir açıyla gözlemleyebiliyordu. İçinde büyük bir maceraya adım atma arzusuyla kalbi hızla çarpmaya başladı. Bir süre sonra ışığın kaynağına yaklaştığında dev bir çalıya rastladı. Çalının içinde ince ince parlayan bir şey vardı. Bu, Bobo'nun hiç görmediği türde bir kristaldi. Işıklar her yönden etrafa yayılıyor, ormanı büyülü bir hale sokuyordu. Bobo gözlerini kısarak kristale bakmaya başladı. Işıldayan her renk ona başka bir hikaye anlatıyormuş gibi geliyordu. Birden çalıların arasından derin bir ses duydu. "Dikkat et Bobo." Bobo hemen durdu ve kulaklarını dikerek sesin geldiği yöne baktı. Ses, ormanın bilge kuşu Pip'e aitti. Pip, yaşlı gözlükleriyle yavaşça süzüldü ve Bobo'nun önünde belirdi. "Bobo," dedi Pip, "bu kristalin büyüsü çok güçlü. Eğer bu kristale dokunursan ormanın dengesini bozabilirsin. Kristalin gücü sadece doğanın kalbinin gücünü taşıyan birine verilir. Bu gücü doğru kullanman gerekir." Bobo, Pip'e bakarak, "Ama Pip, bu kristal o kadar güzel ki ışıkları, renkleri çok güçlü," dedi. Pip, gözlüklerini düzelterek derin bir nefes aldı ve dikkatle konuştu. "Evet Bobo, çok güzel. Ama unutma, bazen en parlak olan şeyler en tehlikeli olabilir. Bu kristalin gücünü taşıyan kişi doğayla tam bir uyum içinde olmalı. Eğer ona doğru bir şekilde yaklaşmazsan doğa kendini savunmaya geçer." Bobo, Pip'in sözlerini dinlerken kafasında bazı düşünceler oluştu. Kristale dokunmak istiyordu ama Pip'in söylediklerini de göz ardı edemezdi. Sonunda kararını verdi. "O zaman kristali bırakmalıyım," dedi Bobo kararlı bir şekilde. Pip başını sallayarak gülümsedi.
İşte bu doğru karar Bobo. Ama unutma, kristali bırakmakla kalmamalısın. Ormanın kalbini bulmalısın. Bu seni doğanın gücüne ve dengesine götürecek olan yolculuğun başlangıcıdır. Bobo, Pip'in söylediklerini aklında tutarak kristali olduğu gibi bıraktı. Ancak gözlerinde kararlılık vardı. Kristalin gücüne, doğanın kalbine saygı duymak zorundaydı. Gerçek macera ancak ormanın sırlarını keşfettiğinde başlayacaktı. Ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladı. Ağaçlar sanki onu izliyorlarmış gibi daha da kalınlaşmaya, yapraklar daha karanlık bir hal almaya başladı. Rüzgar kulaklarında fısıldıyordu ama Bobo bir yandan bu bilinmeyen yolculuğa adım atmaktan korkmuyor. Tam tersine içindeki macera arzusuyla daha hızlı ilerliyordu. Kısa bacakları hızla yol alırken her adımda etrafındaki dünyanın daha gizemli, daha büyülü bir hale geldiğini fark etti. Bir süre sonra ormanın en uzak ve en karanlık köşelerine geldi. Burada doğa daha derin, daha esrarengiz bir hal alıyordu. Ağaçların gövdeleri devleşmiş, kökleri yerin derinliklerine doğru uzanmıştı. Burada her şey sanki eski zamanlardan kalmış gibiydi. Yavaşça ilerlerken bir açıklık gördü. Gözlerini kısıp dikkatle bakınca ormanın en eski ağacına doğru yaklaştığını fark etti. Bu ağaç diğerlerinden çok farklıydı. Gövdesi altın rengindeydi ve yaprakları ışıldıyordu. Ağaç o kadar büyük ve görkemliydi ki neredeyse gökyüzüne kadar uzanıyordu. Bobo ağacın etrafında dolanarak her kökünü dikkatle inceledi. Ağaç adeta bir zaman kapsülü gibiydi. Her kökü ormanın geçmişini, her dalı ise geleceğini anlatıyordu. Bobo o an doğanın kalbine, ormanın özüne yakın olduğunun farkına vardı. Bu ağacın içinde ormanın tüm sırları ve dengesinin saklı olduğunu hissetti. Birden rüzgar dindi, ağaç adeta sessizliğe büründü. Bobo gözlerini kapatarak ağacın büyüsüne teslim oldu. O an doğanın kalbini hissetti. Her şey bir bütün gibiydi. Ağaçlardan yapraklara, çimenlerden böceklere kadar her şey birbirine bağlıydı. Bobo derin bir nefes aldı ve Pip'in söylediği sözleri hatırladı. Gerçek güç, kalbinin sesini dinlemekte yatar. Bobo, kalbinin sesini dinlediğinde ormanın gerçek gücünü anlamıştı. O sadece bir yolculuk yapmıyor, aynı zamanda ormanın dengelerini, doğanın gücünü anlamak için içsel bir keşfe çıkıyordu. Bobo, o an ormanın kalbini keşfetti ama yolculuğu henüz bitmemişti. Gerçek macera şimdi başlıyordu ve böylece Bobo'nun büyük macerası başladı. Ormanın sırlarını çözmek için çıkacağı bu yolculuk onu sadece doğanın kalbine değil, kendi içindeki gücüne de götürecekti.